Merhabalar dostlar. Trump, Zelenski'ye son barış planı için süre verdi ve kabul etmek zorunda olduğunu söyledi ama bu barış planı ne anlama geliyor ve daha önemlisi barış getirebilecek bir plan mı? ABD bu savaşın uzaması durumunda Rusya'nın Ukrayna'da daha fazla toprak sahibi olacağını ve durmayacağını öngörüyor ve endişesi asıl bu yönde. Rusya halen Odessa'yı kendi toprağı kabul ediyor ve Ukrayna'nın Karadeniz'le olan bağını tamamen kesmek istiyor. Avrupa Birliği ve Londra ise savaşın daha uzamasından yana, yani çıkarları bu yönde. Basında estirilen yalan barış rüzgarı aslında çok gerçekçi değil. ABD'nin diğer büyük endişesi ise Putin'in Polonya ve Almanya'ya doğru ilerlemesi. İşte bu noktada bütün küresel hesapları tehlike altına gireceğinden Ukrayna'yı apar topar bir barış masasına oturtmak istiyor. Ama zaten Ukrayna fiilen yenik durumda, ne ordusundaki devasa kayıpları durdurabiliyor ne de Rus ilerleyişini. Herhangi bir barış planı olmasa bile en iyimser senaryoyla Şubat ayına kadar ancak dayanabilir. İşte bu veriler ışığında bu barış planını masaya yatırarak mercek altına alıyoruz. Her zamanki gibi sizlerden ricam abone olarak, videoyu beğenerek ve yorum yazarak bana destek olmanız. Yapacağınız her etkileşim gerçekten çok değerli. Yapan herkese teşekkürler ve uzatmadan videoya başlayalım. ABD'nin Ukrayna'ya sunduğu iddia edilen ve Batı medyasına sızdırılan, yani el altından verilen 28 maddelik bu plan uluslararası ilişkilerdeki dengeleri de temelinden sarsacak gibi görünüyor. Bu belge yalnızca Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini değil, aynı zamanda Avrupa-Atlantik güvenlik mimarisinin bütününü de yeniden tanımlama potansiyeli taşıyor. Planın 3 ana ekseni Ukrayna devletinin bağımsızlık ve egemenlik vizyonunu ortadan kaldıracak kadar ağır. Ukrayna'nın NATO'ya hiçbir koşulda üye olmayacağına dair bağlayıcı bir garanti, Kırım ve Donbas'taki Rus egemenliğinin fiilen tanınması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin önemli ölçüde küçültülerek savunma kapasitesinin minimale düşürülmesi. Bu maddeler Ukrayna için bir kapitülasyon anlamına geliyor. Özellikle son 10 yıldır Ukrayna toplumuna, özellikle de genç nüfusa sistematik olarak işlenen Rusya karşıtı söylem ve daha önemlisi Rusya'nın canavarlaştırılması politikası düşünüldüğünde bu türden tavizlerin toplumsal kabulü neredeyse imkansız görülüyor. İşte bu bağlamda Ukrayna kamuoyu ve bürokrasisinin tepkisi de son derece sert olduğu beklendiği gibi. Birleşmiş Milletler'deki Ukrayna temsilcisinin kesinlikle kabul etmiyoruz açıklaması ve Kiev dışişlerinden bir yetkilinin bu şaka mı şeklindeki sözleri plana gösterilen öfkenin göstergesi. Ancak bu tepkilerin Cumhurbaşkanı Zelenski'nin bilgisi dahilinde verilip verilmediği de belirsizliğini koruyor. Burası önemli. İşte bu belirsizlik ABD'nin Zelenski yönetimine yönelik artan baskısıyla birleştiğinde daha da karmaşık bir hal alıyor dostlar. Zelenski'nin en yakın çevresindeki isimlerle ilgili büyük yolsuzluk iddiaları altın klozet gibi ABD medyasında günlerce işlendi. Ve bu iddiaların da sümen altı edilmemesi Washington'ın Kiev'e verdiği stratejik bir mesaj olarak yorumlanıyor. ABD, Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıkmasından ve daha geniş bir çatışmaya dönüşmesinden giderek daha fazla bir korku duyuyor. Washington'ın hesaplamalarına göre savaşın uzaması durumunda Ukrayna daha fazla toprak kaybedecek ve Rusya'nın Dnipro nehrine, hatta Odessa'ya doğru ilerleme ihtimali de artacak. Bu senaryo Ukrayna'nın denize erişimi olmayan, bölünmüş ve etkisiz bir devlete dönüşmesi anlamına geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin temel amacı işte bu en kötü senaryoyu engellemek ya da becerebildiği kadar yumuşatmak. Ancak ve ancak ABD'nin bu hamlesi sadece Rusya veya Ukrayna'ya yönelik değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne yönelik sert bir uyarı anlamı taşıyor. ABD, Avrupa'nın savaşın devamını kendi iç siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda yeniden militarizasyon için bir fırsat olarak görmesinden büyük rahatsızlık duyuyor.
Bakın, özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa'nın yönlendirmesiyle Avrupa Birliği, Ukrayna'daki savaşı kıtanın savunma kapasitesini güçlendirmek ve savunma sanayilerini canlandırmak için bir kaldıraç olarak kullanıyor. Bu durum ABD'nin küresel öncelikleri ve Rusya ile yaşanabilecek daha geniş bir çatışma riskleriyle pek uyumlu değil, özellikle ABD'nin iç sıkıntıları düşünüldüğünde. Washington'ın sunduğu bu zor yutulur planla Kiev'e savaşı kaybediyorsun mesajı verirken Brüksel'e de savaşın sürdürülebilirliğinin sonuna geliyoruz. Daha fazla askeri yardım ve yaptırım için bu krizi kullanamayacaksınız mesajı da veriliyor. Bu durum Atlantik İttifakı içindeki derin stratejik ayrılıkları da gün yüzüne çıkartıyor. Avrupa Birliği Ukrayna meselesine Washington'la aynı stratejik perspektiften bakmıyor bildiğiniz gibi. ABD'nin küresel güç mücadelesindeki öncelikleriyle Avrupa Birliği'nin kıtasal güvenlik ve ekonomik çıkarları birbiriyle çatışıyor. Buna rağmen Avrupa Birliği savaşın uzamasını ve devamını Ukrayna'nın çıkarlarından ziyade kendi iç siyasi ve ekonomik yapılarını yeniden militarize etmek için kullanıyor. Bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı sonrası ABD Avrupa'yı militarist olarak adım etmişti. ABD ise Avrupa'nın bu tavrından rahatsız, çünkü Avrupa savaşın devamını ABD'nin önleme kapasitesini zorlayacak bir seviyeye taşımış durumda. Tüm bu gergin jeopolitik gerilim ortamında Avrupa'nın iki önemli aktörü olan Polonya ve Almanya'nın son dönemdeki militarizasyon hamleleri de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Polonya F-35 savaş uçaklarından uzun menzilli füze savunma sistemlerine kadar geniş çaplı bir modernizasyon programı başlatarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçekte bir silahlanma yarışına girdi, üstelik halkının muhalefetine rağmen. Bu hamle Varşova'nın Doğu Avrupa'nın yeni askeri ağırlık merkezi olma fantazisini gösterirken aynı zamanda Ukrayna'nın batı bölgeleri üzerindeki tarihsel iddialarını da daha görünür hale getiriyor. Dostlar, hep söylediğim gibi Polonya Batı Ukrayna'dan toprak istiyor. Ukrayna'nın batısındaki Katolik nüfusun yoğun olduğu tarihsel bölgeler Polonya için stratejik bir öneme sahip. Kiev'deki merkezi yönetimin çökmesi durumunda Polonya'nın bu bölgelerde bir koruma harekatı başlatma ihtimali uluslararası diplomasi çevrelerinde artık açıkça tartışılıyor. Bu savaş sonrası dönemde ortaya çıkabilecek yeni bir istikrarsızlık ve çatışma alanının habercisi gibi de görünüyor. Almanya'da da benzer bir militarizasyon eğilimi son derece tırmanışa geçmiş durumda. Almanya Savunma Bakanı'nın önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Rusya ile savaşacağız şeklindeki sıra dışı açıklaması da Berlin'in geleneksel ihtiyatlı dış politika söyleminden çok radikal bir kopuş anlamına geliyor. Bu açıklama kamuoyunda büyük tepki çekmiş olsa da Avrupa genelinde savunma bütçelerinin %5 seviyelerine çıkarılması yönündeki arayışlarla birleştiğinde kıtayı uzun vadeli bir savaş ekonomisine hazırlayan derin ve anlamlı bir stratejik dönüşüm ve planında işaretçisi. Avrupa'nın siyasi elitleri kendi halklarının refahlarını ve sosyal standartlarını feda ederek militarize bir Avrupa vizyonunu ilerletmeye çalışıyor. Elbette ceplerine inen parayla birlikte. Bu dönüşümün arkasındaki asıl itici güçler ulusal hükümetlerden ziyade küresel finans elitleri ve Atlantikçi güvenlik çevreleri. Tarihsel perspektiften de bakıldığında Ukrayna'nın bugünkü trajik noktaya gelmesinde kendi stratejik hatalarının payı çok büyük. 2010 yılında imzalanan Harkiv Anlaşması iki ülke arasındaki gerilimi minimize eden bir denge oluşturmuştu. Bu anlaşmaya göre Ukrayna 20 yıl boyunca Rusya'dan yarı fiyatına doğal gaz almayı kabul ediyor, karşılığında da Rusya'ya Sivastopol başta olmak üzere Kırım'daki üslerde 2047'ye kadar kalma garantisi tanıyordu. Ancak 2014'te Victoria Nuland eşliğinde başlatılan meydan olayları ABD'li ve Avrupalı siyasetçilerinin Kiev sokaklarındaki protestolara doğrudan müdahil olmasıyla birlikte bütün bu dengeleri alt üst etti ve durum bugüne geldi.
Ukrayna Rusya ile barış içinde yaşayan bir komşu devlet olmaktan çıkıp Rusya'nın çevrelenmesi stratejisinde kullanılan bir vekil, bir piyon haline dönüştürüldü. Bu süreçte Almanya ve Fransa'nın garantörlüğünde imzalanan Minsk 1 ve Minsk 2 anlaşmalarının tamamen göz ardı edilmesi krizin bu hale gelmesine sebep oldu. Daha sonra da Batılı liderlerin bu anlaşmaları zaman kazanmak için imzalanmış sahte anlaşmalar olarak tanımaları da uluslararası diplomasiye olan güveni derinden sarstı ve bugünkü güven bunalımının ve savaşın önünü açtı. Dostlar, bu karmaşık tablo içerisinde Türkiye'nin rolü ve çıkarları da büyük bir önem kazanıyor. Hem Anadolu Ajansı hem de Associated Press'in aktardığı bilgilere göre Türkiye ve Katar'ın ABD'nin planındaki bazı maddelerin şekillenmesinde diplomatik katkı sunduğu belirtiliyor. Türkiye açısından bir barış antlaşması, Karadeniz'de normal deniz trafiğinin yeniden sağlanması, mayın tehdidinin sona ermesi, tahıl koridorunun kalıcı hale gelmesi gibi hayati ve ekonomik ve güvenlik avantajları da sunuyor. 2022'den beri Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi gereğince Karadeniz'de olağanüstü bir rejim uygulanıyor ve Türkiye'nin bu süreci son derece dikkatli ve dengeli bir şekilde yönettiği dikkat çekiyor. Olası bir barış geldiğinde Türkiye'nin bölgesel bir güç olarak inisiyatif alabilme ve arabuluculuk kapasitesini pekiştireceği de tartışılan konular arasında. Karadeniz'deki bütün ekonomik faaliyetlerin normalleşmesiyle birlikte Türkiye büyük bir ekonomik çıkar sağlayacak. Bu durum Türkiye'nin hem Batı hem de Rusya ile olan ilişkilerini de bağımsız bir denge politikasına çok rahatlıkla taşıyabilecek bir fırsat yaratıyor. Toparlamak gerekirse sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu bu 28 maddelik planın hayata geçme ihtimali oldukça düşük. Söz konusu plan Ukrayna'nın kabul edemeyeceği ölçüde çok ağır tavizler içeriyor. Rusya'nın sessizliği ise planın Moskova için de çok tatmin edici olmadığını veya en azından şu anki askeri avantajını daha ileri taşıma ihtimalini gözden çıkaramadığını düşündürüyor. Tüm bunların yanı sıra da Avrupa'da savaşın devamını isteyen güçlü finansal ve siyasi çevrelerin varlığı barışın önündeki en büyük engellerden birisi olarak öne çıkmaya devam ediyor. Daha doğrusu Polonya'ya dayatılan agresif silahlanma politikası, Almanya'nın militarizasyon söylemleri ve hamleleri, Avrupa Birliği'nin genel olarak bir savaş ekonomisine geçiş yönündeki hazırlıkları dikkate alındığında, Avrupa'nın önemli aktörlerinin derin bir barıştan ziyade kendi çıkarlarına hizmet eden kontrollü bir kriz ortamını sürdürmeye çalıştığı çok net görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu karmaşık oyunda hem kendi planını dayatma hem de Avrupa'yı köşeye sıkıştırarak Atlantik İttifakı içerisindeki liderlik pozisyonunu pekiştirecek yeni bir güç, yeni bir dizayn yapma hevesinde. Tüm saydığım bu nedenlerle her ne kadar barış her zaman savaştan daha iyi bir seçenek olsa da gerçekçi bir değerlendirme yapmam gerekirse bu planın kabul edilmesinin ve uygulanmasının önünde çok büyük engeller var. Gergin jeopolitik mücadeleler, güç savaşları, vekalet dengeleri ve küresel finans kapitalinin çıkarları arasında Ukrayna toprakları bir kez daha büyük güçlerin hesaplaşma alanına dönüşmüş vaziyette. Tüm dünyanın gözü Kiev'den gelecek resmi yanıtı bekliyor. Ancak dayatmalar ve mevcut koşullar altında bu savaşın daha uzun bir süre Avrupa'nın jeopolitik fay hatlarını sarsmaya ve küresel istikrarsızlığı beslemeye devam edeceği net bir şekilde anlaşılıyor. Ukrayna halkı bu büyük güç mücadelesinin ortasında egemenlik ve toprak bütünlüğü pahasına çok ama çok ağır bir bedel ödemeye de devam edecek gibi gözüküyor. Hep söylediğim gibi en kötü barış savaştan her zaman daha iyidir. Umarım barış herkes için çabuk gelir. İzlediğiniz için teşekkürler.